Soru üstüne Design Novice'in kısa hikayesini anlatayım size. Design Novice 2008 yılında Ankara'da sitelerde mobilya sektöründe giderek büyüyen bir marka. Daha önceden tanıdığım ve hizmet ettiğim bir markanın ileri gelenleri, ortak tanıdığımız bir üçüncü şahısla beraber 3 kişi tarafından kuruldu. Eşit hisseler, bir de küçük hakem hissesiyle kuruldu. Bir yıl bu mobilya grubunun altında, Nene Hatun'da güzel bir ofiste çalıştık. Bir yıl sonra çeşitli nedenlerden dolayı ya onların ya da işte benim tarafımdan alınması gerekiyordu. Yollarımız onlarla ayrıldı. Ben ve içinde çalışan tasarımcı arkadaşların da temsil edildiği bir hisse grubuyla çıktık, devam ettik. Yıllar içinde gelişti, ayrılanlar, gidenler, gelenler, çünkü bir okul olarak Design Novice'i düşünebilirsiniz. Değişik jenerasyonlar geldi. Bir okulda olduğu gibi başarılı öğrenciler vardı, mezuniyetler verdik. Ondan sonra ayrılanlar oldu, kayıplar oldu. Her yerde olduğu gibi bu bir serüven. İnancını yitirenler oldu. Ondan sonra ailevi nedenlerle, sağlık nedenleriyle sürekli gidenler, gelenler. Günümüze kadar geldik. Şu anda da 6. jenerasyondayız. Design Novice şu anda tamamen bana ait. Ondan sonra başlangıcından bu yana kalan şu anda en eski benden sonraki eleman da benim yarısı kadar hizmeti olan bir arkadaşımızın. Onun dışındaki şu anda neredeyse yeni kayıt döneminde bütün şeyleri yeniledik. Yeni mezun, son derece deneyimsiz 6. jenerasyon insan grubuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Design Novice'in hikayesi böyle, tek değişmeyen katman benim. Benim dışında her şey değişiyor. Bir de değişmeyen şey istikrar çizgisi, yani sürdürülebilir çizgisini yapıyoruz. Yani ilginç bir model Design Novice, bir prototip aslında. Yani bir fikri prototip. Farklı alanlarda hizmet veren, o içinde işte proje yoğunluklu çalışan, çünkü bizde bazen öyle olur ki ben 3 ayrı ekiple 3 ayrı proje yürüttüğüm için birbirlerinden bile haberleri olmuyor. Ne yapıldığını da bilmiyorlar. Hatta 6. 7. sene şirkette çalışan insanların arşivde ilk defa gördüğü projelerle karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla çok ilginç bir yer. Yani çalışan için bile son derece ilginçtir. Çünkü bir anda hiç hayatında görmediği bir projenin aslında o şirkette yapıldığını öğrenebilirler. İyi bir model olarak oturdu. İşte günümüze kadar da geldi. İşte hatırı sayılır bir uluslararası başarı var. 213 ödüldeyiz. Tek değişmeyen şey ödül grafiğimiz. Ama bu stratejiyi bir miktar değiştirdim. Artık üretilmiş başarılı müşteri projeleriyle yarışmalara giriyoruz. İşte uluslararası akreditasyonlar sonucu işte German Design Award'lara kadar, hani ki bu yarışmalara giremiyorsunuz zaten. Yani kendi isteğinizle değil, eğer davet alırsanız girdiğiniz yarışmalarla İşte Almanya'dan Çin'e kadar pek çok uluslararası yarışmada işte bitmiş ürünlerle ödül alan bir başarı serüveni. İşte literatürde Türkiye'nin en iyi 25 girişim şirketinden bir tanesi kabul ediliyor gibi bir takım kayıtlar var. Dolayısıyla iyi bir okul. Yani benim şeyimle gelişmiş, üst düzey uygulamaya yönelik bir tasarım okulu şeklinde yorumlayabiliriz. Design Novice'in temel çalışmasında 2 tip proje grubu var. Bir tanesi firmaların bizden talep ettiği ürünler olarak adlandırabileceğimiz, yani ticari ürünler diyorum ben bu gruba. Bir de kavramsal ürünler. Şimdi kavramsal ürünlerde dünyada çok karşılığı olmayan problemlere yönelik benim geliştirdiğim bir takım fikri projelerin hayata geçirilmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu çerçevede ticari ürün grubunda medikal ürünler çok ağırlıklı, elektronik ürünler ağırlıklı, savunma sanayi ürünleri var, ambalaj ürünlerimiz var, mobilya ve mekana yönelik ürünler yapıyoruz. Bir de çok nitelikli olduğu sürece kurumsal kimlik, yani inovatif, yani hani yenilikçi, bunu anlayacak müşteri bulunduğu zaman
kurumsal kimlik çalışması da yapıyoruz. Şimdi bakın mesela son dönemde ne yapıyoruz? İşte Covid döneminde bir ileri düzey maske ürün grubu geliştirdik. Bunu Bursa'da önemli bir sanayi grubu satın aldı. İşte loyalty ile üretilecek. Bir de bizde ürünler genellikle patentli olabiliyor. Yani yaptığımız şeyler müşteri ürünlerinde de patent, kendi geliştirdiklerimizde de patent alınabiliyor. Bize bölgesel bazı sorunlar gelebiliyor. Mesela işte Bodrum'daki mandalinanın raf ömrünün kısa olmasından dolayı bu nasıl ürünleşebilir için geliştirilmiş bir şey şu anda uluslararası incelemeli patent düzeyine geldi. Şimdi Covid döneminde maskeden başka ne yaptık? Şu anda bir Covid test cihazı üzerinde çalışıyoruz. Hatta testleri kıymetlendirme cihazı da var. Yanında 2 tane farklı ürünle çalışabiliyoruz. Gördüğünüz gibi genellikle piyasada olmayan ürün gruplarıyla ilgileniyoruz. İşte gene medikale yönelik Almanya'da son German Designer mükemmeliyet ödülü alan ürün tamamen bir sarf malzemesi. İşte onda patent başvurusu yapıldı. Ondan sonra işte kan ısıtma cihazları gibi ihtisas gerektiren işte medikal ürünler yapıyoruz. Bunların hepsi katma değeri yüksek ürünler. Bunlar ülkeye kazandırılıyor. Yani ürün geliştirildiği zaman üretici bunu katma değerli bir ürün olarak üretime sokuyor. Ülkeye de önemli katkılar sağlıyor. Design Nobis'in üretim misyonu böyle. Öğrencilerin bahsedeceği webinar çalışması da gene bir Design Nobis projesi. Bu Avrupa Birliği bünyesinde işte başlayan bir ilişkinin sonucunda bunu işte ülkemizdeki insanlara da kazandırmak için benim ağırlıkla yani emek yoğun çalıştığım bir süreç. Bu aslında yıllar içinde yazdığımız 3 tane temel kitabın hem de uygulama testiyle birleştirilerek zenginleştirildi. Dolayısıyla bu webinar serisinin yayını da var. Yani şu anda yayınlanmamış ama hani webinerde kullanılan 3 yıl yoğun ve piyasada önemli bir eksikliği kapatacak yayınlarla destekliyoruz. İşte uluslararası bir grup var, büyük bir grup. Şu anda da 3 tane işte farklı seviyede yani işte birinci modül, birinci paketten birinci modül, üçüncü pakete kadar yayılmış bir yerli katılımcı grubu var diyeyim. Bu katılımcı grubu da ilginç. İşte Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinden 60 yaşında aşağı yukarı ben yaşlarda üretim sektöründen insanlar da var. Keyifle çalışılıyor. Son derece ilginç sonuçları var. Giderek artan bir talep var ama çok fazla genişleyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu süreçte ortaya çıkan işte interaktif ve yenilikçi bir eğitim modeli diyelim. Çünkü diğerlerinden biraz daha farklı olabilsin diye tasarlandı ve o şekilde gelişiyor. Webinar serimiz de böyle. Son olarak eklemek istediğim şey, bu çerçevede sorular geldiği sürece işte biz de yanıtlamaya devam edeceğiz. Herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.